Satisfactory gerçekten bir oyun mu? Hiç bunu düşündünüz mü? Yoksa bir takım güçlerin bizi ele geçirmek için kullandığı bir araç mı? Kafanızda soru işaretleri oluştu değil mi? Elbette ki hayır. Satisfactory bir takım gizli güçlerin bizi ele geçirmek için kullandığı bir araç değil. Sadece yapımcısı Cofa Stein eğer ki düşünüyorsa bizim cebimizdeki parayı almayı böyle çok güzel bir oyun yapmış olabilir ve bundan dolayı bizi de bağımlısı yapmış olabilir. Neyse konuyu dağıtmayalım. Ben neden size sordum. Satisfactory gerçekten bir oyun mu? Çünkü kimi zaman ki bu kimi zamanlar gittikçe çoğalıyor. Kendimi Satisfactory'yi oynarken bulmuyorum. Adeta yaşıyorum. Adeta bura bir simülasyon. Evet, ben Metin. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu video biraz farklı bir formatta olacak. Amacım bir miktar sizinle bu konu hakkında konuşmak, kendi fikirlerini sunmak. Umarım hayatınızda bir artı değer oluşturabilirim. Umarım perspektifinizi farklı bakış açıları kazandırabilirim. Hazırsanız başlayalım. Hepimiz çocukluğumuzda oyunlar oynamışıktır. Bu oyunlarda yeri geldiğinde anne baba olmuşuktur. Yeri geldiğinde bir doktor, bir polis, bir itfaiyeci ve hatta bir pilot olmuşuktur. Ve ben hatırlıyorum bir keresinde astronot olmuştum. Neticede hepimiz bu oyunlarda bir takım roller üstleniriz. Bu roller bizi hayata hazırlar. Hayatta bizim ne yapmak istediğimizi, nereye gitmek istediğimizin ön bir göstergesidir. Eğer ki siz mühendislik dallarına doğru bir eğiliminiz varsa, endüstri mühendisi, ne bileyim makine mühendisi olmak istersiniz. Ya da cesursunuz, ataksınız, bu tip şeylerden seviyorsanız polis olmak istemişsinizdir, itfaiyeci olmak istemişsinizdir. Ya da uçmayı çok seviyorsunuzdur, pilot olmak istemişsinizdir. Görüyorsunuz bunların hepsi esasında bir rol, üstlendiğimiz bir rol. Ve bizi gerçek hayattaki gelecekte üstleneceğimiz rollere hazırlayan küçük küçük simülasyonlar. Çocukluktan çıktık, gençliğimize geldik ve gençliğimizde ve orta yaşlığımızda bilgisayar oyunlarına tanıştık. Bu sefer bu roller biraz daha spesifik hale gelmeye başlar. Bu rollerle biz kendimizi tanırız. Biz neyi sevdiğimizi, neyi yapmaktan hoşlandığımızı bunlar bize gösterir. Ve bunların çerçevesinde oynadığımız oyunlar sayesinde bizler hayatımıza farkında olmasak da bir yön vermiş oluruz. Örneğin bir çocuk her zaman bir takım şeyleri yapan simülasyon oyunlarına özellikle ilgi duyuyorsa bu çocuk büyük bir ihtimalle gelecekte mühendis olabilir. Şimdi neden ben size bu rollerden bahsediyorum? Ve bunun Satisfactory ile nasıl bir ilgisi var? Satisfactory oyununun en temeline indiğimizde ya da diğer bir deyişle en yüksek seviyesinde bizler bir amacımız var. Bizler bu amaca ulaşabilmek için bir takım roller oynuyoruz. Nedir bu amacımız? Bir uzay gemisi yapmak. Ve bu uzay gemisini yapmak için bizler multi mühendis olarak tanımladığım pek çok mühendislik dalını aynı pota içerisinde eriten bir rolü gerçekleştiriyoruz. Örneğin ben şu anki oyunumun aşamasında güçlendirilmiş demir levha üretmem gerekiyor. Peki ben bunu neden üretmek istiyorum? Benim o an üstlendiğim rol üretim mühendisi. Üretim mühendisi olan tarafım diyor ki, senin hedefine ulaşman için yapman gereken şu parçalar var. Ve bu parçaları yapabilmen için de
şu ara parçalara, ara mamullere, ara ürünlere ihtiyacım var ve bunları üretmen gerekiyor. Örneğin şu kadar üretmen gerekiyor. Ya da sayısı önemli değil. Şu parça üretmen gerekiyor ve o parçayı üretebilmek için de şu ara parçaya ihtiyacım var. Bu noktada benim endüstri mühendisi tarafım diyor ki yol yapman gerekiyor. Örneğin benim tren yolu yapmam gerekiyor. O zaman ben rolümü değiştiriyorum ve ulaştırma mühendisi rolüne bürünüyorum. Elimde bir takım datalara ihtiyaç var. Bu dataları endüstri mühendisi tarafından alıyorum. Endüstri mühendisim diyor ki bana işte güçlendirilmiş demir plaka fabrikası üretmen gerekiyor. Tamam, benim şu an üstlenmiş olduğum ulaştırma mühendisi rolüm bunu yapmak için planlamaya başlıyor. İlk önce bir takım imkanları görmesi gerekiyor. Ben bu yolu nereden geçireceğim? Arazi şartlarını inceliyor. Arazi şartlarını incelerken de benim çevre mühendisi olan yanıma danışıyor. Acaba buradan geçirdiğim zaman çevreye ne kadar zarar vereceğim? Çok fazla ağaç kesmem gerekiyor mu? Akan nehrin durdurmam gerekiyor mu? Gerçi oyunda durduramıyoruz ama neticede bir nevi gerçek hayat gibi. Diğer taraftan işte hayvanlara zarar verecek mi? Ya da onları öldürmem gerekiyor mu? İşte bu noktada benim üstlenmiş olduğum ulaştırma mühendisi rolüm çevre mühendisi ve üretim mühendisi ile birlikte hep iletişim halinde. Peki ondan sonra baktım, hazırladım. Ulaştırma mühendisi belli bir noktaya kadar getiriyor ve ondan sonra ise iletişime geçtiği nokta inşaat mühendisi. O an ben artık e, o an ben artık bir ulaştırma mühendisi değilim. O an ben bir inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisinin tarafım diyor ki tamam ben bir fabrika yapmam gerekiyor. Fabrika binaları yapmam gerekiyor ve bu fabrika binalarının bir yerleşim planını hazırlamam lazım. Genel çerçevede, makine bazında değil. Bu yerleşim planı derken binalar nereye olacak? Efendime söyleyeyim, istasyon nereye konulacak? Ne kadar yüksekte olacak? Ve bunu yaparken de yine benim ulaştırma mühendisi tarafımla ve inşaat mühendisi tarafımla iletişim halinde bulunuyor. İnşaat mühendisi tarafım diyor ki, evet binalar yapacağız. Her bir binada şu kadar makine olacak. Şu makinelerin dizilimleri şu şekilde olacak ve buna göre bir takım hazırlıklar yapmamız lazım. Ve inşaat mühendisi bu noktada mimar ile iletişime geçiyor. Mimar bana binanın şeklini, boyutlarını diğer benim üstlendiğim rollerle danışarak çiziyor. Çizdikten sonra ise benim diğer rollerim hepsi bir arada çalışıp şu fabrikamı ya da üretim tesisini oluşturmaya başlıyor. Bakın görüyor musunuz? Aynı anda kaç tane fazla rol üstlendim. Tıpkı gerçek hayatta gibi. Gerçek hayatta biz bir anneyizdir, bir babayızdır. Biz aynı zamanda bir çocuğuzdur, birisinin çocuğu. Çocuk rolünü üstleniriz. Ve biz aynı zamanda çalışıyoruzdur. Ve çalıştığımız için de bir işçi ya da çalışan rol üstlenmekteyiz. Ve biz aynı zamanda kimi zaman bir işverenizdir. Ayrıca çalışan isek bizim yaptığımız bir iş vardır. Bir mühendisizdir, bir doktoruzdur, bir öğretmenizdir, bir fabrika işçisiyizdir. Böyle sürer gider. Gördüğünüz gibi gerçek hayatta her zaman üstlendiğimiz pek çok rol var. İşte Satisfactory'de de aynı anda bizler pek çok rolü üstleniyoruz. Ya da sırası geldikçe bir takım rollerimiz daha öne çıkıyor, bir takım rollerimiz ise daha arka planda kalıp öne çıkan rolü destekliyor. Ve hayat bu açıdan bakıldığında bir roller bütünü.
Ve gerçekten de oyunlar da esasında bizim üstlendiğimiz rolün ne kadar belirgin olup olmadığına bağlı olarak bir oyundan ziyade simülasyona mı gidiyor? Yani daha doğrusu simülasyon mu? Yoksa bir simülasyondan ziyade bir oyun mu? Ve aradaki bu muğlaklık, bu programın, bu yazılımın neticede oyun diye tabir ettiğimiz bilgisayar ortamında çalışan her şey neticede bir yazılım. Oyun kısmı daha mı ağır basıyor yoksa simülasyon kısmı mı ağır basıyor? İşte başlangıçta size bahsetmek istediğim nokta buydu. Gerçekten Satisfactory bir oyun mu? Bana kalırsa Satisfactory oyundan ziyade bir simülasyon. Gerçek bir hayatın simülasyonu. Ve burada biz bir üretim yapıyoruz. Ve üretim hatlarını, üretim zincirlerini oluşturuyoruz ve nihai bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşabilmek için bu fabrikalarımızı, üretim zincirlerimizi, üretim hatlarımızı, lojistik ağımızı hepsini otonom şekilde çalışacak şekilde inşa ediyoruz, oluşturuyoruz. Bundan dolayı gerçekten bu oyun ile simülasyon arasındaki bu bağ gittikçe muğlaklaşıyorsa bence bu artık oyun değil bir simülasyondur. Gerçek hayatın bir simülasyonu. Nasıl ki bir takım e, oyunlar oynuyoruz. Kusura bakmayın oyun diyorum ama simülasyon yazılımı demek belki daha doğru. Örneğin uçak simülasyonları var. Düşünün bir uçak simülasyonunu deneyimleyen, gerçekleştiren ya da klasik tabirle alternatif bir kelime bulamıyorum. Oynayan insanların yaş ortalamasına bakın. Emin olun çoğu orta yaş ve üzeri olan yaş grubundaki insanlar. Biz bunları diyebilir miyiz ki gerçi bir küçük çocuk gibi ya da bir genç gibi oyun oynuyor. İşte bu noktada ne yazık ki benim kendi dilimde bunu karşılayacak bir kelime bulamıyorum. Gerçekten bu yaptığımız eylem ne? Oyun oynamak mı? Ama perspektifimizi genişletirsek hayatın bir roller bütünü olduğunu ve her bir rolü de oynadığımızı düşünürsek evet bu da bir oyun ve yaptığımız eylem de bir oynamak. Yani demek istediğim sizlere şu. Gerçekten bizler oyun oynamayı seviyoruz. Ve oyun oynarken de ne kadar sevdiğimize bağlı olarak da oyuna o kadar tutkuyla bağlanıyoruz. İşte benim içinde bulunduğum durum bu şu an Satisfactory hakkında. Satisfactory benim gözümde simülasyon kısmı ezici bir şekilde ağır basan bir oyun. Artık ona bir oyun diyemiyorum. Ona daha çok bir simülasyon aracı demek istiyorum. Ancak ne yazık ki hala bunu tam olarak söyleyemiyorum. Çünkü şöyle desem, örneğin Satisfactory simülasyon yazılımı desem, emin olun çoğu kişi gülmeye başlayacak. Çünkü bizim mantığımız çerçevesinde, edindiklerimiz çerçevesinde ya canım simülasyon oyun mu olurmuş? Bu bildiğin düpedüz oyun. Ne yapıyorsun? İşte boş vakitlerini değerlendiriyorsun. Fabrikalar kuruyorsun. Neticede bir şeyler üretiyorsun. Sonuca da ulaşabilirsen ulaşırsın. Ulaşamazsan da yarın bırakırsın olur biter. Ama gerçekten böyle mi? Gerçekten de bu kadar basit mi? Ben bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum. Ve gerçekten hayatımıza bir artı değer kattığını düşünüyorum bu oyunun Satisfactory'nin. Uzun zamandan beri düşündüğüm şöyle bir nokta var. Satisfactory'yi kimler oynamalı? Satisfactory'yi mühendislik dallarında olan, daha doğrusu mühendislik dallarında öğrenim gören
öğrencilerin kesinlikle oynaması gerekiyor. Özellikle ama özellikle endüstri mühendislerinin. Neden? Bakın, açın ve internette biraz araştırın. Bir üretim mühendisi ne yapıyor? Emin olun, üretim mühendisinin esas amacı olan verimli, optimize edilmiş üretim sistemlerini gerçek hayatta meydana getirmek, çalışır hale getirmek. Ve bu işin birebir aynısını biz Satisfactory'de yapıyoruz. En basitinden en karmaşına doğru pek çok üretim hatları kuruyoruz. Ve bu üretim hatlarını beslemek için bir takım madenler yani ham maddeler çıkartıyoruz. Çıkarttığımız ham maddeleri oluşturduğumuz fabrikalarla, üretim tesisleriyle ara ürünleri dönüştürüyoruz. Onlara bir artı değer katıyoruz. Bu artı değeri katarak her bir adımda biraz daha artı değer katarak nihai hedefimize doğru ulaşıyoruz. Ancak bu hedefimizi öyle rastgele gitmiyoruz. Her zaman planlı, programlı çalışmalar yaparak ilerliyoruz. Ve girdiğimizi, çıktığımızı, hangi kaynaklara ihtiyacımız var, ne kadar ihtiyacımız var, içinde bulunduğumuz ortam, bütün bu unsurları hepsini planlayarak, inceleyerek, düşünerek bir simülasyon gerçekleştiriyoruz ve nihai amacımıza ulaşıyoruz. Bakın, en basit bir makineye bakın. Örneğin madenci. Madencinin vazifesi sadece ham madde çıkartmak. Yani demir çıkartır, bakır çıkartır, ne bileyim, kataryum çıkartır ve diğer malzemeler. O yer altındaki kaynağın herhangi bir bizim için anlamı yok çıkartamadığı sürece. Ancak madenci onu çıkartıyor ve taşıma bantlarına veriyor. O an o madde, ham madde artık bir artı değer kazandı. İşte bu oyunda eğer ki siz bu bakış açısıyla yaklaşırsanız gerçekten ilk baştaki sorumuza geri dönüyoruz. Satisfactory gerçekten bir oyun mu? Bence Satisfactory gerçekten bir oyun değil, bir simülasyon, hayatın simülasyonu. Ama aynı zamanda kesinlikle gizli güçlerin bir aracı değil. Bizi yönetmek için, bizi elde etmek için bir aracı değil. Evet arkadaşlar, değişik bir bakış açısı ile Satisfactory'yi ele almak istedim. Ve özellikle bu oyunu oynayan arkadaşlarımızın içerisinde gelecekte mühendis olmak isteyenler varsa lütfen bu bakış açısı, bu perspektif ile düşünsünler ve bunu anlasınlar. Gerçekten bu bizim için çok değerli bir araç. Simülasyon ve oyun. Daha çok simülasyon. Evet, Satisfactory hakkındaki bu düşüncelerimi mümkün olduğunca çok spesifik konuşmadan size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım videonun başında da bahsettiğim gibi hayatınızda artı bir değer katabilmişimdir. Belki de hayatınıza farklı bir bakış açısı sunabilmişimdir. Belki de hayatınızı yönlendirecek küçük de olsa bir adımı atmanıza yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın ve sağlıcakla kalın.